Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Bugün ne yapıyoruz? Bugün böyle okullar açılıyormuş. Sanırım şu an Cuma günü ve Pazartesi okullar açılıyor. Ben de dedim ki niye lise ve üniversite anılarımı anlatmıyorum? Bir kişi değilim burada. Çünkü sadece başımdan geçenleri, deneyimlerimi aktaracağım size. Biraz da böyle sohbet edeceğiz. Başımdan geçen evden atılma süreçlerimi, üniversitede evden atılma hikayemi anlatacağım size. Lisede nasıl bir insandım veya lise benim için ne ifade ediyor ve lisede nelere dikkat etmek gerekir? Nelere dikkat etmelisiniz? Bunları hepsini konuşacağız. Böyle biraz tea alacağız. Biraz böyle sohbet eder gibi, dediğim gibi dağılmaz sohbetleri ediyoruz ve burada biraz böyle geçmişe gidip o üniversite ve lise yıllarımı size anlatmak istiyorum. Şimdi ilk önce liseden başlayalım, tamam mı? Ama ilk önce şunu diyeyim size. Lise ve üniversite ikisi de bence hayatınızın en güzel yılları olacak. Bunları kesinlikle dolu dolu yaşayın. Kesinlikle böyle her dakikasını dolu dolu yaşayın ve geri dönüp baktığınızda evet, yani genel konuşuyorum. Böyle spesifik şeyler de olabilir. Gerçekten kötü zamanlar geçiren, kötü deneyimlerinde olmuş insanlar da olabilir. Ama ben özellikle geri dönüp baktığımda gerçekten hayatımın en güzel dönemleriydi lise ve üniversite anıları. İkisi de birbirinden farklı. İlk önce liseden başlayalım. Ben lisede arkadaşlar şu halimden çok uzak, gerçekten içine dönük, kilolu bir insandım. İçime dönük, sınıfın ineği, liseyi birincilikle bitirmiştim ben bu arada. Gerçekten sınıfın ineği bir insandım ama şöyle, bu içine kapanık kimseye sohbet etme ineklerden değil. Ben sosyal ineklerdendim arkadaşlar. Böyle arkadaşlarıma notlar verip, inek olduğuma bakmayın, çok çalışkan olduğuma bakmayın. Ben kopyala çekerdim lisede. Lisedeki o arkadaşlıklar kesinlikle yani üniversiteden bambaşka oluyor. O lisede çünkü insanlar birbirine şey olarak bakmıyorlar. Bu üniversitede daha çok var. Lisede insanlar birbirine böyle çıkar için veya başka bir şey için bakmıyorlar. Özellikle benim lisem bayağı küçük bir liseydi. Yani 2 şube vardı. Her sınıf için 2 şube vardı. Benim için daha güzeldi. Böyle aile gibi. Yani gördüğün insanla tekrar görüyorsun. Bu arada lisede kesinlikle aynı sınıftan sevgili yapmayın. Kesinlikle yapmayın. Özellikle benim gibi. Yani aynı sınıftan yapmayın. Böyle farklı sınıflardan yapın. Benim zaten küçük bir okuldu. Yani sevgili yapan insanlar ve her gün o insanı görmek zorunda kalıyordum maalesef ki. Lisede böyle kendi içime dönük olduğum için hep kendime böyle challenge'lar yapan bir insandım. Yani bizim lisede müzik yarışmaları olurdu. Beni müzik hocası zorla müzik yarışmasına katmıştı ve 4 senede galiba 3 defa falan katıldım yani müzik yarışmasına. Bu benim için bir challenge'di, yani böyle insanlarla şunu yapmak için, yani şunu yapma olayı benim üniversite 2. sınıfa kadar asla yoktu. Ve daha sonra o olayı da anlatacağım size. Daha sonra böyle yani şu olayı yapıyor oldum. Kamera karşısında size bir şey anlatma olayını yapıyor oldum. Gerçekten içime dönük bir insandım. Öyle şeyler yapıyordum kendime, böyle insanlarla konuşmak için daha çok. Hani lise sürecinde sevgilim olmadı. Çünkü dediğim gibi yani içine dönük bir insandım. Ama lisede gerçekten iyisiyle kötüsüyle çok güzel günler yaşadım. Ama daha çok iyisiyle. Çok kötü anım olmadı lisede yani. Liseye ilk başladığım yıllarda dedemi kaybettim. Yani bu liseyle alakalı bir durum değil ama geçirdiğim çok güzel bir 4 yıldı gerçekten. Yani bir sürü arkadaşım oldu. Bir yurtta kalmıştım ben bu arada çünkü Çanakkale'de okudum ama o zaman biz merkezde değildik. Biz Ayvacık tarafındaydık ve merkezde okuyordum ben. O zaman 4 sene boyunca yurtta kalmıştım. Yurt zamanları inanılmaz. Çok güzel yani. Bence yurtları lise ve üniversite zamanlarıyla ayrı tutamayız. Kesinlikle hepsi birbiriyle bağlantılı. Hem yurt zamanları hem okul zamanları kesinlikle ya bambaşka iki dünya aslında ama çok güzel. Yani çok güzel anılarım oldu. Gerçekten hani geri dönüp gitmek istesem gerçekten liseye gitmek isterdim. Hani liseyi tekrar yaşamak isterdim. İlk gün liseye böyle sınıfa bir geldim, sadece ben ve bir kız daha vardı. Ve sınıfta yani bizim sınıf 28 kişi miydi neydi? 28 kişi içinde sadece bizim böyle yeleklerimiz vardı. Yelek, gri tonda, yani en kötü tonundaki grilerle birlikte böyle yelek, üstüne uzun aynı tonda bir hırka, altında gri pantolon, en kötü kombini ve her şeyi giymişim. Her şey yani
Niye her şeyi giyiyorsun? Yani ben işte okulda acaba hocalar kızar mı diye böyle düşündüğüm için her şeyimi giymiştim arkadaşlar. Yani sonrasında tabii bu olay bitti. Giymedim şükür. Ama lisede gerçekten böyle, hala öyleyim aslında. Çok fazla risk almayı sevmem bazı durumlarda. Böyle kurallara uyan bir insanımdır çoğu zaman. Liseye dönüp baktığımda gerçekten başıma gelen bir şey olmadı. Yani lisede günü gününe çalışan bir insandım. Öyle inek ve lise birincisi olduğuma bakmayın. Sadece günü gününe çalışıyordum. Çok çalışan bir insan değil, günü gününe ve düzenli çalışan bir insandım. Ama hayatınızı yaşayın. Liseyi yaşayın. Ama son 2 sene yavaş yavaş sınava çalışmaya başlayın. Son lise şeyimi de böyle bitireyim. Üniversite sınavı hiçbir şey. Yani hiçbir şey. Kesinlikle çok stres dolu zamanlar oluyor o üniversite sınavı ama hiçbir şey. Yani hayatınız kesinlikle devam ediyor ondan sonra. Böyle hayatınızın sonu veya kötü bir sonuç aldığınızda hayatınız, bilmiyorum, çok büyütülecek bir sınav değil gerçekten. Geri dönüp baktığımda yani o kadar büyütmeseydim diyorum gerçekten o üniversite sınavını. Sadece bunu diyebilirim size. Düzenli çalışın, dikkatli çalışın. Allah'ım. Kendimi çok böyle itici hissettim. Düzenli çalışın, dikkatli çalışın diyerek. Neyse, geçiyoruz liseyi. Üniversite ilk 2 yılda yine böyle içime dönük. Üniversitede bile hala insanlara doğru düzgün konuşamayan bir insandım ve sonra ben üniversitede spora yazılmaya başladım ve bayağı kilo verdim. Bayağı 16 kilo falan verdim üniversitede. Ondan sonra böyle insanın özgüveni geliyor. Özellikle benim özgüvenim geldi, şey yaptım falan. Üniversitede şuna dikkat edin. Başta kurduğunuz arkadaşlıkların çoğu üniversite son sınıfta olmuyor. Yani bunlara genel bakıyorum bu arada. Olabilir yani. Üniversiteye gittiğinizde ilk tanıştığınız arkadaşlarınızla 4 sene boyunca mükemmel arkadaşlıklar da kurabilirsiniz. Ama çoğunluğu, yani benim çevremde de gördüğüm, kesinlikle bu uzun sürmüyor. Yani çok fazla gruba, çok fazla arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Bunların çoğu gidiyor ve birkaçı kalıyor. Ki bu birkaçı size kesinlikle yetecektir. Buna dikkat edin. Yani üniversitenin çoğu arkadaşlıkla kurulan bir şey. Ve yani çevrenizde çok fazla insan olacak, çok fazla seçeneğiniz olacak. Sadece buna dikkat edin lütfen. Daha sonra üniversite sizin iş hayatında atılmadan önceki son durağınız. Bunu kesinlikle dolu dolu eğlenerek geçirin. Ama boş zamanlarınızda da kendinizi geliştirin. Kendinizi ilgi duyduğunuz alanda stajlar yaparak veya bir şeyler okuyarak veya bunun hakkında bilgi edinerek, insanlarla iletişim kurarak kesinlikle geliştirin. Bu size en etkili şey ileride, hani iş bulma sürecinde kesinlikle en etkili şey olacak. Sizin üniversitenin ne kadar aktif olduğunuza bakacaklar arkadaşlar. Hadi goy kısmına geçelim. Benim evden atılma sürecine geçelim. Ben ilk 2 sene bana KYK çıkmamıştı ve evde kalmıştım. Evde kaldığım arkadaşım da lisede birlikte geçirdiğim, 2 sene boyunca aynı odada kaldığım arkadaşımdı. Ve o da Çanakkale'liydi. Sonra bizim ikimize de yurt çıkmayınca biz dedik eve çıkalım. Yani birbirimizi de biliyoruz sonuçta. Sonra o hazırlıktaydı. Ben bölüme başlamıştım. Tabii o farklı arkadaşlıklar edindi ve onun ilgilendiği şeylerle çok ilgilenmiyordum ben. Anlarsınız. Daha sonra o tarzda arkadaşlar edinince tabii benden uzaklaşmaya başladı, şey yapmaya başladı ve daha sonra 2. seneye geçerken yazın böyle 1 ay mı ne kalmıştı ya? Gerçekten yazın bitmesine 1 ay kalmıştı. Bana mesajla, Emre ben evde tek başıma kalacağım. Sen başka eve çık. Yani genel mesaj buydu. Ben de dedim ki ya tabii çıkabilirim ama sen rahatsızsan bu durumda sen çık evden. İşte babam bunu yaptı falan diye bayağı şeylerde bulundu. Ben de dedim okey, ne halin varsa gör. Sen çıkabilirsin eve. Sonra o eve çıktı ve o sene pandemi oldu. Yani ahım biraz alındı arkadaşlar. Ahımı aldı. Daha sonra biz onunla farklı bir yerde tekrar görüştük. Bana selam verdi. Ben selam verince o zaman Instagram'dan şey yazdım. Ya beni evden atan arkadaşım bana tekrar selam verdi, ne oluyor diye. Tabii bu beni gizliden takip ediyormuş ve sonra mesaj attı. İşte bayağı uzun bir mesajdı. Hadi konuşmamız gerekiyor. Konuşabilir miyiz? Genel konu buydu. Ben de hiçbir şekilde mesaja bakmadım. Daha sonra zaten silmiş mesajı.
böyle bir durumdu. Yani şu an kendimi böyle akla çıkacak şeyler söylemeyeceğim çünkü bu tek taraflı bir şey olacak. Ondan da dinlemeniz gerekecek. Böyle bir evden atılma sürecim oldu. Daha sonra KYK çıkmıştı. KYK'ya gittim. Bir gün kaldım KYK'da ve sonra pandemi çıktı. KYK'da bir gün kalmıştım arkadaşlar. Sonra pandemi çıktı. Sonra eve döndük. Pandemi benim hayatımdaki en güzel yıllardan bir tanesiydi. Evet, çok kötü bir seneydi. 2 seneydi daha doğrusu. Ama benim hayatımda gerçekten geçirdiğim en güzel dönemlerdendi. Bu YouTube'u açma sürecim pandemideydi ve insanlarla sizinle konuşma sürecim, sizinle bir şeyler paylaşma sürecim pandemiye denk geldi. Pandemi olmasaydı bunu yapar mıydım? Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum, yapar mıydım? Daha sonra bizim sağlık bölümü olduğu için üniversitede bizi pandemide çağırdılar. Yani üniversite bomboş, sadece biz varız. Bizim böyle pratik derslerimiz vardı, onun için çağırmışlardı. Üniversitede sırf biz varız ve KYK'da tek kalıyorum odada. Dünyanın en güzel zamanlarıydı bakın. Ama bayağı stresliydi benim için çünkü YouTube çekeceğim, video çekemezsem ne olur falan diye böyle yanıma birini vermesinler kafasındaydım. Çok güzeldi, çok güzel 2 yıl geçirdim pandemiden sonra. Yani üniversite genel olarak böyle. Çok fazla insan olacak çevrenizde, kesinlikle dikkat edin. Kesinlikle dikkat edin. Dışarıda size kart satmak isteyen insanlar olacak. Onların yanına hemen uzaklaşın. Onlara asla bakmayın. Kulüplere dikkat edin. Kulüplere dikkat edin. Ben çok fazla girmedim kulüp olaylarına ama girdiğim arkadaşlarımdan da kulüp olaylarına dikkat edin. Sizi bayağı sömürebilecek kulüpler var. Kulüp olaylarına dikkat edin. Bence hazırlık okuyabilirsiniz. Hazırlıkta üniversiteyi tanımak için bolca zamanınız olacak. Çünkü sadece İngilizce dersi göreceksiniz. Yani bolca zamanınız oluyor hazırlıkta. Ve bence üniversite tercihinizi kesinlikle, eğer şeyiniz varsa, bunu karşılayacak maddi durumunuz varsa, aileden farklı bir şehirde okuyun. Size o kadar çok şey katıyor ki. Kendi ayaklarının üzerinde durma. Ben 2 sene boyunca evde kaldım ve kendi işte temizliğim, o bu şu, yani siz de bilirsiniz. Ondan önce asla böyle bir deneyimim olmamıştı ve bu bana gerçekten çok fazla şey kattı. Ve ben böyle durumları, böyle şeyleri çok severim. Yani sorumluluk kalma, işte kendi kiramı ödeyeyim, kendi şeyimi ödeyeyim. Bu durumları çok severim. Evde yemek yapma falan durumlarını. Benim için çok güzel dönemlerdi. Gerçekten üniversite çok güzel. Yıllarım geçti. İzmir'de okudum ve İzmir kesinlikle okuyabileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi. Böyle. Umarım eğlenmişsinizdir, umarım sevmişsinizdir. Umarım böyle birazcık soru işareti bırakmamışımdır kafanızda. Alta her şeyi yazabilirsiniz. Böyle. Sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye.